5 günlük bir bebek, erken doğum. Avucumun içine koydum bebeği. Parmağımı suya batırdım. Hani su dökemiyorsun zaten bebek. Ama avucuma sığacak büyüklükte bir bebeği bile dahi yıkadım. 18 aylık bir bebekti. Pencereden düştü, 4. kattan düşmüştü. Otopsi yerine aradım, dedim mümkünse dedim o bebeğimizi güzel dikin. Annesinin babasının gözünde hani başka türlü kalmasın akıllarında. Ben oradayken cenaze son nefesini verdi. Öyle bir çığlık atıldı ki odanın içinde aşırı derece, yani anlatılamaz o çığlığın sesi. Cenazenin ruhu tekrardan geri geldi. Cenazeleri yıkadıktan sonra kefenlemeye yakın ben o cenazeleri seviyorum. Hani severken oy maşallah hani gerçekten severim. O esnada kapı böyle hafiften aralandı. Morga koyulmadan birkaç gün dışarıda bekletilmiş. Tenine değdiğim zaman düşmeler olur mu, kopmalar olur mu, parçalanma olur mu diye resmen Pamuk Prenses yaptım diyebilirim. Bütün vücudunu pamukla sardım. Yeter ki kefen kirlenmesin diye. Alman, sonradan Müslümanlığı seçmesi, çocukları vardı. O vefat ettiğinde hastanedeki Alman hemşireler bile siz bu odaya bir şey mi sıktınız? Bu odaya girdiğimizde o kadar güzel bir koku var ki siz ne yaptınız? Halbuki biz bir şey yapmamıştık. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Emine Kaya, 54 yaşındayım, evliyim, 4 çocuk annesiyim, Erzurumluyum. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 24 yıldır yapıyorum. Tarihi olarak da söyleyebilirim, 31 Ağustos 2001'den beri yapıyorum. Bugüne kadar kaç tane ölü yıkadınız? Yüzlerce. İlk cenazem benim rahmetli annemdi. Onun için hani gününe gün söyledim. 31 Ağustos 2001. Benim annem kendisi gassaldı hem de ebeydi. Annem gassallık yaparken ben kendim çok korkardım o zamana kadar. Anne sen hani cenazeleri nasıl yıkıyorsun diye. Ama annem vefat ettiğinde ben annemi yıkayacağım diye öyle bir cesaret geldi. İlk yıkadığım cenaze annemde, o gün bugündür de cenaze yıkıyorum. Unutamadığınız bir cenaze oldu mu? Hem ilk cenazemdi hem annemdi. Bir evladın anneye bağlılığını anlatmaya gerek yok burada. Çünkü anneler bir farklıdır. Benim burada annemle bağım çok daha fazlaydı. Biz 4 kardeşiz. En küçükleri benim. Ama burada dediğim gibi anneme bağım benim diğer kardeşlerime nazaran daha da fazlaydı. Annem işte vefat ettiğinde diyorum yani önceden ben korkardım annem cenaze yıkadığında. Bana bir cesaret geldi. Kendi kendime bir cesaret geldikten sonra kendi kendime motive ettim. Bu senin annen, en azından son görevini yapsan iyi olur dedim. Ve o cesarete dayanaraktan annemi yıkadım. İşte annemi yıkarken de etrafa güzel koku saçması, annemin güzelleşmesi, annemin tebessüm etmesi, o annemi yıkadıkça yıkayan kişilere huzur vermesi beni cesaretlendirdi. Beyaz tenli bir bayandı. Ve hani sarışın olduğundan dolayı hani da derler ya sarışınların kaşı kipriği pek belli olmuyor diye, sarışın diye. Ama annemin cenazesinde annemi yıkarken o gülümsemesi, yıkarken içimize düşen huzur, etrafa saçılan o güzel koku bir yana kalsın. Dediğim gibi annemin hani kaşları belli olmazdı. Ama annemi yıkadıkça o kaşlar, o kiprikler belirgin olmaya başladı. Sanki böyle kalemle boyamış gibi annemin kaşları, kiprikleri siyahlaştı. İşte kendimi tanıttığımda dedim ya Erzurumluyum diye. Erzurum'da bizim bayanlar yaşmak dediğimiz peçelidir. Annem küçük yaştan başlayıp vefat edene kadar annemin yüzünü kimse görmedi. Hep öyle yaşmakla 30 seneye yakın Almanya'da yaşadı. Hiç açmadı yaşmağını. Yüzünü, peçesini hiç kimse açtığını görmedi. O şekilde de olan bir bayan da tabii ki cenazesi de ona göre güzel olur. Ve şükür ki diyorum hani ilk annemi yıkadığımda hani ölü olmasına rağmen bana o cesareti vermesi beni bugüne kadar getirdi ve 24 senedir de cenaze yıkıyorum. Unutamadığım cenazelerden tabii bu
cenazelerin içinde hani dedim ya yüzlerce cenaze yıkadım. O cenazelerin içinde bebekler de vardı. Küçük çocuklar da vardı. Mesela unutamadıklarımdan bir tanesi 18 aylık bir bebekti. Pencereden düştü, 4. kattan düşmüştü. Vefat ettiğinde kendileri Arap kökenli, Suriyeliydi. Onların ne Almancası ne Türkçesi vardı. Benim de ne Arapçam vardı, hiç yoktu. Ama ona rağmen işte yaklaşık 8 sene oldu bebek vefat edeli. O durumda bile annesiyle babasıyla sanki aynı dili konuşuyormuşuz gibi o şekilde birbirimize hitap ettik. Sadece bakışlarımızdan bile birbirimizi anlayabildik ki şöyle bir anım var o aileyle, o bebekle. Dediğim gibi 4. kattan düştüğü için haliyle otopsi yapılması gerekiyordu. Otopsi yerine aradım, dedim mümkünse dedim. Hani o bebeğimizi güzel dikin. Hani normalde aşırı öyle dikerler. Güzel dikin dedim. Annesinin babasının gözünde hani başka türlü kalmasın akıllarında. Onlar da sağ olsunlar güzel dikmiştiler o bebeği. Geldiğinde babası dedi ki tabuttan dedi ben çıkaracağım dedi. Şimdi ben de 24 senedir gassallık yaptığım için hep öyle diyorum. İlk önce ben bakıyorum. Tabuttan ben çıkarıyorum, hatta çıkarttırıyorum ama açtırmıyorum. Önce ben açıyorum ki cenazenin durumuna bakıyorum. Ona göre ailesine hani görünür bir şekilde mi değil mi diye ona çok dikkat ediyorum. Onda da ben dedim önce ben bir bakayım ondan sonra. Babası olmaz dedi. Ben çıkaracağım. Hani biraz böyle atıştık diyebilirim. Hani tabii ki güzel bir atışmaydı. Niye hani benim bebeğim, benim kızım diye. Yine ben hani tamam beni dinledi. Baktım çocukta gerçekten tebessüm ediyor bir taraftan. O beyaz teni bir taraftan. Hani bir de o işte arkadaşların, doktor arkadaşların da güzel dikimi olduğundan dolayı baktılar. İnsanın iç açılıyordu diyebilirim. Hani o kadar güzeldi. Tabii bebek olduğu için tabut da ona göre küçük olur. Tabutu görünce ben aşık oldum. Hatta cenaze şirketinin sahibine öyle dedim. Ya dedim ben aşık oldum. Tuhafına gitti. Nasıl dedi? Kaya Hanım dedi. Cenaze yıkıyorsunuz. Aşık olacak ne vardı? Ya dedim ben dedim hani tabut bu kadar mı güzel olur? Bebek cenazesi bu kadar mı güzel olur? Ben aşık oldum dedim. Hani öyle de bir anımız vardır annesiyle. Sen bizim kızımıza aşık oldun. Onun tabutuna aşık oldun diyerekten öyle güzel de bir anımız oldu yani. Yine öyle bir bebek cenazesiydi. Beni çok çok etkilemişti. Yine bebek cenazesiydi. Yıkadıktan sonra tabuta koyduk. Defnetmek için yola çıkacağız. 15 yaşında bir abisi vardı. Normalinde hani büyükler taşır veya hani burada Almanya'da olduğumuz için bir arabanın üzerine koyar, tabutu öyle götürürler kabristana. 15 yaşındaki abisi dedi ki ben dedi kardeşimi dedi kendim taşıyacağım dedi kabristana. O beni çok etkilemişti. O küçücük tabutu eline aldı, gasılhaneden kabire kadar abisi taşıdı. Ve biz hani o önden biz arkadan gittiğimizde o beni çok etkilemişti ki bir 15 yaşındaki abisi kardeşini kimseye bırakmadı. Vefat eden çocuklardan bahsetmiştiniz. Onları yıkarken ne hissettiniz? Çocuk tabii ki daha bir farklı. Diyorsun ki hani daha yeni doğdun, hayatı görmeden, yaşamadan, o kadar büyük dünyada sana yer mi yok? Ama Rabbim hani o kadar ömür biçmiş. Tabii ki ben de kendim de anne olduğum için bir farklılık oluyor. Bu beni etkiliyor mu? Eve götürecek kadar ya da psikolojik olarak etkilediği yok. Onu söyleyeyim baştan. Ama Rabbime şükrediyorum ki hani bana o cesareti veriyor. Çocuk da olsa, yetişkin de olsa yıkama fırsatı oluyor. Hatta bu bebeklerden size onu da bahsetmek isterim o zaman. 5 günlük bir bebek, erken doğum, onu da söyleyeyim. Annesi illa yıkansın istemiş. Normalde bebekler yıkanmasına gerek yok. İnanın hani o kadar işte erken doğumda olduğu için avucumun içine koydum bebeği. Parmağımı suya batırdım. Hani su dökemiyorsun zaten bebek. Onda hiçbir şeysi yok. Ama avucuma sığacak büyüklükte bir bebeği bile dahi yıkadım. Öyle anlatayım. Yıkarken zorlandığınız oldu mu? Zorlandığım şöyle oldu. Ceset torbasının içinde vücutta yaralar oluşmuş, kokma oluşmuş ve ben bu cenazeyi yıkarken hani ilk diyebilirim çok zorlandım. Neyinde zorlandım? Temiz olsun. Acaba nasıl temizlerim? Çünkü yara olmuştu vücutu. Tenine değdiğim zaman acaba hani teninde düşmeler olur mu? Kopmalar olur mu? Parçalanma olur mu? diye. Hani kefen de kirlenmesin diye, beyaz kalsın diye çok çabaladım. Çabaladığım şöyle diyeyim, resmen Pamuk Prenses yaptım diyebilirim. O cesetin bütün vücudunu pamukla sardım. Yeter ki kefen kirlenmesin diye. Güzel kokan cenazeyle hiç karşılaştınız mı? Alman, hani doğuştan kendisi, sonradan Müslümanlığı seçmesi, Müslüman biriyle evlenmesi,
Çocukları vardı. O vefat ettiğinde yıkamaya gittik. Hani gazılhane dışında bile normal kendi hastanede vefat etmişti. Hastanedeki Alman hemşireler bile dahi siz bu odaya bir şey mi sıktınız demeleri, ne gibi dedik diye hani sorduk. Ya dedi, bu odaya girdiğimizde o kadar güzel bir koku var ki siz ne yaptınız? Halbuki biz bir şey yapmamıştık. O cenazenin o güzelliği o hastane odasını bile güzel kokutmuştu. Yıkama sırasında hiç hareket eden cenazeyle karşılaştınız mı? Hareket eden derken şöyle diyelim o zaman, şimdi seyircilerimiz diyecek ki hani zaten ölmüş nasıl hareket eder? Cenazenin hareketi şöyledir. Tabii derler ya hani ameline göre hareket edilir diye. Bazı cenazeler vardır. Yıkama esnasında hani çeviriyoruz sırtını da yıkamak için. Orada sanki o da yardım ediyormuş gibi. Hani hiç yük olmuyor. Yıkayıcıya yük olmuyor. Kendiliğinden sanki dönüyor. Kendiliğinden hani doğrulmaya çalışıyor ki benim sırtımı işte yıkasın. Hani böyle bu şekilde hareketler böyle diyelim. Yine böyle anılarınız var mı? Bugüne kadar hiç korkunç bir şeyle karşılaşmadım. Ama güzel anılarım var. Benim de bir halim var diyeyim. Cenazeleri yıkadıktan sonra kefenlemeye yakın ben o cenazeleri seviyorum. Tabii ben sadece Solingen'de yıkamıyorum cenaze. Solingen dışına da çıkıyorum. İşte Düsseldorf olsun, Wuppertal olsun. Hastaneden beni çağırdılar, daha doğrusu. Cenaze şirketi. Emine Hanım işte bu şehirde cenaze yıkanacak, gelir misiniz? Gittim. Kimse yok. Hiç kimse yok. Allah Allah dedim. Hani cenaze sahipleri de mi yok? Hani da derler ya ölü gariptir diye. Hani orada o garipliği hissettim cenaze adına. Sonradan 3 tane bayan geldi. O 3 bayan da o vefat edenin kızlarıymış. Tabii hani ben tek başıma yıkamıyorum. İlla ki bir iki yardımcı gerekiyor. Sizden bana yardım edecek var mı diye sordum. Kızlardan biri hemen atıldı. Ben yardım ederim dedi. İkinci de bir bakayım dedi. Üçüncü yok dedi. Ben dedi korkuyorum dedi. Kesinlikle dedi içeri girmem dedi. Tamam dedim, sen bilirsin dedim. Bu arada psikolojik danışmanlıkta yaptığım için orada onu kullandım. O ikisi geldi. O biri ben kesinlikle içeri girmem dedi. Tamam dedim, sen bilirsin dedim. Sen dışarıda bekle. Belki dedim hani kefenlendikten sonra gelirsin. İyi tamam dedi. Tabii biz yıkadık, kefenledik, bitirdik her şeyi. Ben kefenledikten sonra yüz kısmını mutlaka açarım ki hani helalleşmek için görmek isteyen varsa gelsin görsün. Tam ben böyle cenazenin baş tarafındayım. Cenazeyi seviyorum. Hani severken oy maşallah hani gerçekten severim. O esnada kapı böyle hafiften aralandı. Küçük kızı. Benim de sevdiğimi görünce zaten korkuyordu. Bir de ben onu severken görünce bir daha korktu. Kapıyı bir kapattı. Cenaze neyse bitirdikten sonra ben dışarı çıktım. Ya dedi abla dedi sana bir şey soracağım dedi. Sor dedim. Sen gerçekten benim annemi mi sevdin dedi. Hani böyle gülümsediğimiz anılarda oluyor. Cenaze yakınlarının yaptığı hatalar nelerdir? Kendilerini cenazenin üzerine atmaları, yok bu ölmedi, kolundan çekişmesi, bacağından tutup çekmeleri, hani o çekiştirmeler de çok oluyor. İşte içeri girdiğinde o bağırtıları, o ağıt yakmaları oluyor. Şöyle diyeyim, kültürel olarak da tabii fark ediyor. Mesela burada yine öyle bir anım geldi aklıma. Hastaneye çağrıldım. Ben oraya gittikten sonra o kadar kalabalık vardı ki ben zaten içeri girdiğimde hastayı ilk etapta görmedim. O kadar kalabalıktı. Kapılar kapalı, camlar kapalı, kalın perde kapalı. O derece, bir de öyle bir aşırı derece içeri doluşmuşlar ki hasta hiç gözükmüyor. İlk etapta hani orada bir güneş gelmesini, ışık gelmesini sağladım. Ben oradayken cenaze son nefesini verdi. Son nefesini verir vermez öyle bir çığlık atıldı ki odanın içinde aşırı derece, yani anlatılamaz o çığlığın sesi, ses tonu. Cenazenin ruhu tekrardan geri geldi. Çünkü hani ruh çıkarken sükunet çok önemlidir. Orada hani çığlık atılır, ses yükselirse ruh rahatsız olur. Aradan bir 10-15 dakika geçti. Hemşire de yanımdaydı. Emine dedi, tam yine hani tekrardan dedi, o duruma geliyor dedi, ruhunu teslim etmek için. Orada ne yaptım? Kimse dedim, benim şimdi burada sözümden kimse dışarı çıkmayacak. Bu sefer ne oldu? Biraz sert olmak zorundaydım. Sesinizi yükseltmeyeceksiniz dedim. Eşi, çocukları, onları bir araya topladım. Hastanın etrafına topladım. Burada olabilirsiniz. İşte
İşte senin eşin, senin baban. Hani sessizce bırakın, müsaade edin. Ruhunu teslim etsin. Öyle o şekilde de oldu ki ben bir tarafında dikiliyorum. Ölenin eşi de tam karşımda dikiliyor, diğer tarafta. Göz göze geldik. Orada ruhunu teslim etti. Şimdi kadınla göz göze geldik. Kadın böyle sanki böyle çığlık atıyor gibi. Ne olursun müsaade et. Ben bir çığlık atayım. Çünkü oranın kültürü öyleymiş. Çığlık atması gerekiyormuş. Ben de bekle. Ben sana müsaade etmediğim müddetçe çığlık atmayacaksın, sesin çıkmayacak. Gerçekten de sözümü dinlediler. Baya bir zaman sonra tamam şimdi dedim ağlayabilirsin, sesin çıksın ama fazla abartma. Yine böyle başınıza gelen olaylar var mı? Anılarımdan o zaman şöyle anlatayım. Cenaze değil, seminerde başıma gelen bir olayı anlatayım. Burada hastaneden beni aradılar. Kaya Hanım, bize bir seminer verir misin? Hani halka açık bir şey olsun dediler. Tamam olur dedim. Beni davet eden arkadaşlara dedim ki hani elinizde dedim bir oyuncak bebek bir şey var mı dedim. Hani büyükçene en azından hani kefenlemeyi, yıkamayı onun üzerinden göstereyim. Oradan biri dedi ki benim var dedi. Getireyim. Tamam dedim. Neyse anlaştık. Günümüz, saatimiz belli. Ben gittim. Oyuncak bebeği getireceğim diyen arkadaş dedi ki Emine dedi ben getirdim ama dedi sana vermeyeceğim dedi onu. Sebep dedim. Çünkü dedi o dedi masanın üzerine dedi ben yatacağım dedi. Benim üzerimde dedi yıkama nasıl olur, kefenleme nasıl olur dedi. Benim üzerimden göster dedi. Olur mu dedim ama bunu söyleyen de gayrimüslim biri. Almanlara veriyorum semineri. İyi tamam dedim neyse. Şimdi geldim masanın üzerine yattı. Ben yıkamayı baştan aşağı hepsini anlattım. Kefenlemeye geldim. Kefenliyorum. Hani ben kefenlerken hani huzursuz oldum. Neden huzursuz oldum? Çünkü kefenliyorum. Gayrimüslim Allah korusun. Hani orada etkilenip kalp krizi geçirir korkusuyla ben tedirgin oldum. Neyse kefeni yaptım. Ayak kısmını bağladım. Kuşağını bağladım. Kafası açık. Emine dedi hayır dedi. Tam manasıyla kapatmanı istiyorum dedi. Nasıl yani dedim. Hayır dedi. Yüzümü de kapat dedi. Kafayı da bağla dedi. Burada görünsün dedi. Ben de istiyorum dedi. Size şöyle diyeyim. O yüzünü, kafasını kapatıp o bağlamamla açmam bir oldu. Ama onun yerine sanki ben kalp krizi geçireceğim diye o korku, o tedirgin bende. Açtım. Açtıktan sonra Emine dedi o duyguyu dedi kimseye anlatamam dedi. O kadar huzur buldum ki dedi. Sen dedi yüzümü kapattığın halde, bağladığın halde dedi, baş tarafımı kapattığın halde dedi, ben çok huzur içindeydim dedi. Dedim sen huzur içindeydin ama ben huzursuz oldum. Hani böyle de güzel bir hani gayrimüslimlerle de seminerlerimde böyle güzel anılarım da oldu yani. Parçalanmış bir cenazeyi yıkadınız mı hiç? Parçalanmış beden yıkanmaz. Şöyle yıkanmaz. Eğer bakıyoruz, eğer ben su değdiğimde, su döktüğümde, bir bez parçasıyla o vücuta, o tene değdiğimde eğer fark ediyorsam, işte vücut parçalanacak, deri parçalanıyor. Eğer bunu biliyorsam, görüyorsam, fark ediyorsam o cenaze yıkanmaz. Hani o bölge yıkanmaz. Hiç korktuğunuz bir vaka oldu mu? Benim korktuğum değil de eşimin korktuğu oldu. Yine öyle bir cinayet vakasıydı. Cinayet dediğim sokak kavgası. Bıçakla kalbine, boğazına saplama durumu vardı. Kişi zaten hemen olay yerinde ölmüştü. Orada eşim dedi ki ya dedi herkesin elinde dedi bir bıçak işte kavgacı kişilerin içine sen nasıl gireceksin dedi. Eşimin korktuğu vardı o zamanlar. Ama şükür şimdiye kadar hiç böyle şeylerle hani ben kendi şahsım adına hiç öyle şeylerle karşılaşmadım. Bu cenaze sahiplerinin, aile fertlerinin işte hani bu bizim cenazemiz sen de kimsin, götürecek misin konularda. Yine öyle bir vakada bu bizim cenazemiz. Ya ben hani cenazenize bir şey yapmayacağım, hani size yardımcı olacağım desem de aile büyüklerinden bir tanesi üzerime yürüdü. Yine şükür cenaze şirketinin sahibi kapıda bekliyordu. Hani şüphelenmişti zaten önceden. Sonradan dedi hani ben zaten şüphelenmiştim dedi. Onun için dedi kapıdan ayrılmadım. Cenaze sahiplerinin büyüklerinden üzerime yürürken o esnada sağ olsun cenaze şirket sahibi hemen araya girdi. Ne yapıyorsun diyerekten hani koruma amaçlı aramıza girdi. Hani böyle durumlar da oluyor. Anım şöyle, her aklıma geldiğince zaten tebessüm ettiğim bir anım. Bir sabah telefon geldi bana. Cenaze şirketlerinde benim numaram vardır gassal olarak. İşte Solingen'de bir cenazemiz var. Gelir yıkar mısın? Kalktım çıktım. Gittim caminin gasılhanesinde. Hani da derler ya kuş uçmaz, kervan geçmez. Misalde bir söz vardır. Gittim.
Ne kervan geçiyor ne kuş uçuyor. Getirmişler sağ olsunlar cenaze şirketi tabutla cenazeyi teneşir üstüne koymuş gitmişler. Hani gidiyorlar. Niye? Çünkü hani konsolosluğa gitmesi gerekiyor. İşte nüfus dairesine gitmesi gerekiyor. O kağıt işlemleri yapılsın diye. Getirmiş oraya koymuşlar. Çıkmış gitmişler. O işlemlerini yapsınlar diye. Caminin cemaati de yok. Hiç kimse yok. Şimdi hani de derler ya tabut bana bakıyor, ben tabuta bakıyorum. Diyorum ya, her aklıma geldiğince böyle gözümün önüne geldiğince illaki bir tebessüm ederim. Birbirimize baktık durduk. Şimdi ben o tabuttan cenazeyi çıkaramam, meftayı çıkaramam. Mefta öyle duruyor. Tamam yine tabutun kapağını açarım ama yapacak bir şeyim yok. Bayağı bir zaman sonra tabii ki ben sürekli caminin önüne gidiyorum acaba bir cemaat gelir mi diye. Birinden yardım alabilir miyim diye. Bayağı bir zaman sonra gittim ki bir tane yaşlı bir amca sandalyeyi çekmiş caminin önünde oturuyor. Yaşlı bir amca. Amca dedim bu cemaat nerede? Yok mu bir cemaat? Yok kızım dedi. Kimse yok dedi. Amca dedim cenaze var dedim. Tabutun içinde. Onu da teneşir üstüne koymuşlar. Ben hani yıkayacağım ama ben yıkayamam böyle bu şekilde. Bekleyelim kızım dedim. Şimdi durduk o amcayla bekliyoruz. Baktık ki yolun alt taraftan üste doğru bir gençten bir delikanlı çıkıyor. O amcamız o gence bir seslendi. Oğlum dedi bir bakar mısın dedi. O da Türkmüş. Yanına kadar geldi. Buyur amca dedi nasıl yardımcı olabilirim? Ya oğlum dedi içeride dedi bir cenaze var dedi. Getirmiş tabutta teneşir üstüne koymuşlar. Bir yardım etsen de dedi. Teneşir üstüne çıkarsak dedi. Tabuttan çıkarıp da cenaze mi ölü mü ama bir kaçışı var. Onu hiç anlatamam. O gencin o kaçışı hala daha gözümün önünde. Yok amca dedi benim işim çıktı dedi ben gidiyorum. Bir anımda yine öyle bir teyzemiz vefat etmişti. Çok kalabalıktı. Ailesi çok kalabalıktı. Çocukları orada, kardeşleri orada. Hani bütün aile fertleri orada. Şöyle ki öldükten sonra nikaha düşer derler. Nikaha düştüğü için eşinin mahrem olan kişinin görmesi caiz değildir. Yıkadıktan sonra hani kim görebilir ve kim helalleşebilir diyerekten işte oğlu gelir, kardeşi gelir, yeğeni gelir, torunu gelir erkek olarak hani görmesi için. 10-12 yaşlarında bir küçük bir delikanlı annesiymiş. Ağlıyor haliyle. Ben yanına gittim. Niye ağlıyorsun? Ya dedi ölen dedi annem dedi. Ben dedi annemi çok seviyorum. Etkilendiğim bir taraftan. Gel dedim ister misin dedim anneni görmek. Ya ben korkuyorum dedi. İstiyorsan dedim ben seni götüreyim. Elini verir misin bana dedim. Çocuk elini uzattı bana. Elinden tuttu. Beraber annesinin yanına gittik. Annesine hani dokundu, öptü. Çok farklı bir çocuk oldu orada. Sanki bir anda büyümüş gibiydi. Bir anda o 10-12 yaşlarındaki çocuk yetişkin bir delikanlı olmuştu sanki. Cesaretini toplayıp birden büyümesi ben o günü gördüm. Annesini işte öyle vedalaştıktan sonra dışarı çıktı. Bir tane kardeşim diyeyim, amcam diyeyim artık her neyse dikkatimi çekti. Hani böyle başıboş gibi dolaşıyor. Acaba ne yapsam, nasıl yapsam? Hani fark ediyorum dediğim gibi. Ben de hani bu tür şeylerle ilgilendiğim için dikkatimi çekti. Yanına gittim. Abiciğim dedim, neyin var dedim. Ya dedi içeride dedi bacım yatıyor dedi. Ama yasakmış benim görmem erkek olarak. Senin bacın değil mi? Evet dedi bacım. Görebilirsin dedi. Ciddi misin dedi. Birden böyle bir açılıverdi. Ciddi misin dedi ya kardeşim dedi. Evet dedim. Sen abisi olarak, kardeş olarak fark etmiyor. Görebilirsin. Böyle bir sanki maratona katılmış gibi hani kısa bir mesafede olsa koşarcasına gasılhaneye girmesi var. Girdi orada. İşte kardeşine sarıldı, kokladı, öptü. Herkes çekilene kadar o cenazenin yanından ayrılmam. Hani yanlış bir şey olmasın diye. Orada kokladı, sarıldı, öptü. Dışarı çıktı. Herkes dışarı çıktıktan sonra ben kapıyı çektim, kapattım, çıktım. İşte 10-12 yaşlarındaki o çocuk bana öyle koşup sarılması bir vardı ki abla dedi çok teşekkür ederim dedi. Sen dedi annemi bana sevdirdin dedi. Sonradan o işte kardeşi olan o kişi geldi kızım dedi. Allah senden dedi razı olsun dedi. Yoksa dedi ben dedi bacıma hasret gidecektim dedi. Senin sayende dedi. Sen müsaade ettin. Ben bacımı gördüm. Çünkü bana dediler ki sen göremezsin. Dedim ben müsaade etmedim. Allah'ın emirleri böyle hani yasak olan kişi vardır, olmayan kişi vardır. Sen de olmayanların arasındaydı. Ben de sana buyur gel dedim. Hani onların o çocukla o kardeşinin teşekkür etmesi, Allah razı olsun demesi beni mutluluktan öte bir yere götürdü. Gassal olduğunuzu duyan insanlar nasıl tepki veriyor? Ben cenaze yıkadım veyahut da cenaze yıkıyorum, gassalım dediğim zaman tabii ki ölü
Hani ölünün yüzü soğuktur derler ya. Gerçekten de öyle soğuk karşılanıyorum. Ay nasıl yıkıyorsun? Hani bizim vücudumuz hani sadece dinlemek de, sadece duymak da ürperiyor ya. Sen nasıl dokunuyorsun? Hiç korkmuyor musun? Hani onların böyle geri adım attığı veyahut da hani böyle tuhaf baktığı her seferinde öyle oluyor. Bu 24 senedir de böyle oluyor. Kime ben gassalım dediğim zaman ne diyorsun? Nasıl yıkıyorsun? Eyvah bir titreme alıyor, bir ürperti geliyor o kişilere. Şimdi hani halkımız dilinde dediğimiz bir laf vardır, bir cümle vardır. Diriden korkacaksın, ölüden değil. Hani onlar zaten bir şey yapmıyor. Hani onlar şöyle diyeyim bedenlerini, peki ilk önce Allah, sonra onlar bedenlerini tam manasıyla kıymet bilerek ve önemseyerek, gassal demek her şeyi bilinçli yapması gerektiği demektir. Ki hani eğer cenaze o teneşir üstünde yıkayan masanın üzerine teneşir denir. Teneşir de yattığında affınıza sığınarak çıplak olmaması gerekiyor. Hani çıplak derken hani öyle o şekilde tabii ki yıkanıyor da ama üstü örtük yıkanır. Üstü örtülür. Örtünün altında yıkanması şart. Çünkü hani bu şartlardan bir tanesi, önemsenmesi gereken noktalardan biri de bu. Ne kadar da ölü de olsa çıplak şekilde öyle bırakıp da yıkanmaz. Yine hiç böyle unutamadığınız cenaze oldu mu? 40 senelik bir arkadaşım vardı. Samimi hani de derler ya, yediğimiz ekmek ayrı olmazdı. O derece samimiydik. Ölü haberi geldi. Yanına gittiğimde ben kendim 3 sefer ambulans aradılar. Etrafımdakiler. Ben fenalaştım. Hastaneye geldim. Hastanede zaten doktor beni o halde görünce Kaya Hanım size ne oldu? Çok aşırı derece üzülmüşsünüz. Evet dedim. Çok sevdiğim bir arkadaşımı kaybettim diyerekten. Hastanede biraz tedavi altında kaldıktan sonra taburcu oldum tabii. Ertesi gün geldim. O arkadaşımı ben yıkadım. O arkadaşım hani biraz önce sormuştunuz ya, siz cenaze yıkadığınızda sizi nasıl karşılıyorlar veya da nasıl tepki gösteriyorlar. Ona da hep anlatırdım. O da hep bana derdi, sana vasiyetim olsun. Eğer ben senden önce ölürsem beni sen yıka, beni kimseye verme dedi. Hani biraz önce de dedim ya, hani kendilerini teslim etmesi, bildikleri kişiye teslim etmesi. O da hep bana öyle derdi. Sana vasiyetim, beni sen yıka. Ertesi gün gerçekten de onu ben yıkadım. Çünkü vasiyetini yerine getirmek istedim. Yine kendi üzerime bir vasiyetini olarak bildiğim için onu ben yıkayacağım, kimseye vermem dedim. Ve ertesi gün sanki bir gün önce ben hastanelik olmamışım gibi sakince, sessizce, dualarla onu yıkadım. Gelinliğini giydirdim, öyle diyorum ben kefene. Gelinliğini giydirdim, ailesine teslim ettim. Sonradan ailesi bana dedi ki, ya dedi Emine, bir gün önce hastanelik olan sen değil miydin? Ertesi gün bu ne cesaretli kalktın, hiçbir şey olmamış gibi sen yıkadın. Bu da unutmadığım anılardan bir tanesi. Daha önce yanmış bir cesedi çıkardınız mı? Beklemekten yanmıştı. Hani böyle ateş değil de beklemekten, işte o ceset torbasının içinde bırakılmış haliyle o hani neredeyse kurtlanmaya yakın diyebilirim. Çünkü ceset çabuk kokar ve çabuk kurtlanır. Bunu da morg dışında bıraktıkları için sıcak alan. Haliyle vücudun her tarafında yaralar oluşmuştu ki hani illaki hani vücuttan sıvılar akar. O sıvı da o ceset torbasının içinde biriktiği için vücutta ten de ona temas ettiğinden dolayı bu şekilde yaralar oluşmuştu. Hiç gülen bir cenazeyle karşılaştığınız oldu mu? Evet, hayatını güzel yaşayan, öyle diyeyim. Ölümü de ona göre güzel oluyor. Tebessüm eden, hani biraz önce dedim ya, hani kendisi sanki yardım ediyor gibi hafiften dokunmadan kendiliğinden dönen cesetler çoğunlukta. Hani öyle tebessüm edenler de var. 26 yaşında bir genç kızımız gelmişti. Onun da 26 yaşına rağmen yaptığı güzellikler, hani yaşadığı güzel hayatında tebessümü de haliyle gözler önünde kalıyor. Peki sizin ölüme bakış açınız nedir? Elhamdülillah Müslümanız. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dediğimiz Allah'tan geldik. Allah'a geri döneceğiz ayetini bildiğimiz için şimdi bana kalkıp sorsanız ki Emine Hanım hazır mısınız? Asla hiç kimse ben hazırım diyemez. Ama elimizden geldiğince imanımızla yaşamaya, dinimizi temsilen yaşamaya çabalıyoruz tabii ki. Rabbim hazır olanlardan eylesin inşallah. İmanla gitmeyi nasip etsin inşallah. Bugüne kadar kaç tane ölü kadın demiştiniz? Sayı veremem ama 24 senenin içine yani yüzlerce
yıkadığım diyebilirim. Benim hani başka daha yaptığım işlerim de var. Ben kendim burada Almanya'da büyüdüm. Doktor yardımcılığını, mesleğimi bitirdim. Onun yanı sıra sadece cenaze yıkamıyorum ama bu psikolojik danışmanlık onu yapıyorum. Onun yanı sıra acil durum refakatçılığı yapıyorum. Acil durum refakatçısı nedir? Polis ve itfaiye ile beraber çalışıyorum ki eğer herhangi bir ölüm vakası, intihar vakası gibi olaylar olduğunda polis o olay yerine intikal ettikten sonra hani bakıyorlar duruma. Bu sefer beni arıyorlar. Orada aileyi psikolojik olarak işte bilgi yönünden polislerle aile arasında bir köprü kurma diyelim. Orada işte savcılık olsun, polis olsun. Orada biz köprü görevini alıyoruz. Yine böyle birkaç tane vakanızdan bahseder misiniz? Anlatayım. Onu anlatmadan önce şöyle diyeyim. Dediğim gibi hani cenaze yıkıyorum, soğuk geliyor insanın kulağına ama bunun yanı sıra bir de kitabım var. Kitap yazdım, şiir kitabım. Hatta şimdi bu anlatacağım vakaya da bir şiirim vardır, onu yazmıştım zamanında. Gece saat 1:30 civarı telefon geldi, telefonum çaldı. Benim telefonum her zaman 24 saat açıktır, polislerle beraber çalıştığım için. Bir vaka var dedi, intihar vakası. Kalktım gittim, gece 1:30. Zaten hani ölüm haberini ben verdim. O da hani benim görevlerden bir tanesi. Anne zaten hani anlatılamaz. Nasıl bir duruma geldiğini, nasıl yıkıldığını, hani bu gerçekten kelimelere sığmayan bir durumdur. Size şöyle diyeyim, bunu da işte 2010'dan beri yapıyorum. Ama o akşam, o gece benim en ağır gecemdi diyebilirim. Çünkü gece saat 1:30'dan sabah 6'ya kadar anneyi kavramak zorunda kaldım. Anneyi tutmak zorunda kaldım ki hani kendisini, çünkü hani o acıyla gerçekten kendisini yerden yere vuruyordu. O saatlerce o anneyi tutmam, ertesi gün gerçekten kollarımın hamladığını hissettim. Çünkü çocuk o zaman 19 yaşındaydı. Nasıl bir dünyadaydı ki intihar etti. Bu hani anlatılamaz. Ama hani o annenin o durumu beni hala daha etkiliyor. Aklıma geldikçe hani o saatler illaki yine gözümün önüne geliyor ve dediğim gibi o kadar etkilenmiştim ki o çocuğun üzerine, o annenin, o ailenin üzerine de bir şiirim vardır. Hayalhanem hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayalhanemi dinlediğim bir program. Açıklamanız, bir konuyu açmanız, onun üzerinde hani detaylı konuşmanız çok güzel. Bilgisi olmayan kişilere de faydası olan cevaplarınız, cümleleriniz var. Buradan da teşekkür ederim size.